Yüzlük kuyruğuna geldik. Daha dün gibi hatırlamıyor musun o çift çizgiyi gördüğün anı? Heyecan doluydun. Acaba eşime nasıl söylesem, nasıl bir sürpriz yapsam diye düşünüyordun. Deli doluydu kafan. Zaman geçtikçe alıştın. Alıştıkça yeni şeyler keşfettin. Bebeğin de birkaç haftadır seni keşfediyor. Merak etme. Kucağına almana az kaldı. Bu vakitte çoğu anne adayı sabırsızlanıyor. Kendini sabırsız hissettiğinde şunu düşünmeni tavsiye ederim. Bebeğin şu an en rahat yerinde. Hiçbir sıkıntısı yok. Sağlıklı. Gün geçtikçe de dışarıya olan hazırlığı gittikçe artıyor. Tam vakti yani miadı geldiğinde zaten onu orada tutmaya zorlasan da tutamazsın. Neyse, sohbet edecekse video çok uzun olur. Vaktinizi almadan 35 haftalık gebelik ile alakalı en önemli bilgileri sizinle paylaşalım. Ama siz de duygularınızı paylaşacağınız yer arıyorsanız yorumlarınızı beklerim. Şimdi videoya geçelim. Merhaba sevgili anne adayları. Konuya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çoğu zaman hazırladığım içerikleri beğenerek izleyip bilgileniyorsunuz. Ama bu beğeni kalplerde gizli kalıyor. Biraz sonra anlatacağım konuyu da beğeneceğinizi biliyorum. O yüzden şimdi videoyu durdurup bir saniyenizi bile almayacak olan beğen butonuna bastıktan sonra devam edin lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hamileliğin 35. haftasında bebeğin boyu yaklaşık 46-47 santim. Büyük bir kavun kadardır. Ağırlığı yaklaşık 2400 gramdır. Bebeğiniz artık o kadar bilinçli ki doğuma hazırlanıyor. Anne karnından rahatlıkla çıkabilmek için muhtemelen artık baş aşağı dönmüş durumda. Bunun adı ise sefalik pozisyon. Bebeğiniz bu hafta hala baş aşağı dönmediyse birkaç hafta daha bekleyin. Bebeklerin yaklaşık %96'sı doğuma kadar baş aşağı döner. Baş aşağı dönerek doğum pozisyonunu alan bebeğin yüzü son haftalarda arkaya bakmalıdır. Bu duruş öyle bir pozisyon ki sezaryen ameliyatları açısından da avantajlıdır. 35 haftalık gebelikte beyin ve sinir sistemleri tamamen gelişmiştir. Beyin hücreleri artmaya devam ediyor. Hamilelikte 35. haftada bebeğin cildindeki ince tüyler yani lanuga tüyleri dökülmeye devam ediyor. Cildinin yüzeyinde haftalardır oluşan kalın, macunumsu, beyaz ve yağlı yapı olan vernix kezoz tabakası vücudun ısı kontrolünü sağlıyor ve bebeğin cildini amniyon sıvısının asitli ortamından koruyor. Aynı zamanda da doğumda bebeğin doğum kanalından rahatlıkla geçişini sağlayacaktır. Doğal doğum uygulamalarında doğumdan sonra vernix tabakasının bebeklerin cildinde bir süre kalması sağlanır. Yani bebek hemen yıkanmaz. Böylelikle bu yağlı tabakanın bebeğin dış dünyaya uyum aşamasında onun cildini nemli tutmaya ve beslemeye devam etmesi sağlanır. Bu uygulamada 12-24 saat içinde yıkansa bile vernix'in birazı bebeğin vücudunda kalacak şekilde yıkanır. Gebeliğin 35. haftasında bebeğin kafatası kemikleri sertleşmeye devam etse bile hala yumuşaktır. Kafatası kemikleri henüz bir araya gelmedi. Aralarında fontanel adı verilen yumuşak dokular var. Bebeğin kafatasındaki bu yumuşak bölge bıngıldak olarak adlandırılır ve bu dokuların tamamen kapanması ve sertleşmesi bebeğin 1 ila 1,5 yaşına gelene kadar ancak gerçekleşecektir. 35. hafta gebelikte bebeğin kalın bağırsaklarında mekonyum adı verilen siyah renkli ilk kakası birikmeye devam ediyor. Doğuma kadar bebeklerin bu kakayı yapmaması beklenir. Anne karnında bebeğin kakasını yapması sağlık açısından risk oluşturabilir. Böyle bir şey fark edilirse doktorun kararlarına harfiyen uyulmalıdır. Bebeğinizin yeri dar ama hala uyku aralarında güçlü hareketlerine devam ediyor. Hıçkırıklarını da hissedebilirsiniz. Baş aşağı dönmüşse bebeğinizin popo kısmını arada bir midenizin altında hissedeceksiniz. 35 haftalık gebelikte bebek hareketleri rahmin içindeki kalabalıklaşma yüzünden daha az hissedilebilir. Bu sıkışıklık daha büyümüş ve güçlenmiş olan bebeğin sana yumruklar atmasını zorlaştırabilir. Ama yine de bir sürü gerilme, yuvarlanma, kıpırtı hissedebilirsin. Bazı anne adayları bu haftalarda bebeklerin ayak ve parmakları ile yaptıkları baskıyı çok net hissettiklerini söylerler. Akciğerlerinin tamamen gelişmesine sadece birkaç hafta kaldı. Bu arada bebeğinizin düzenli şekilde amniyon sıvısını yutarak solunum hareketleri yapmaya devam ediyor. 35 haftalık gebelik ultrason görüntülerinde bu soluk alıp verme hareketlerini görebilirsiniz. Bebeğinizin baş parmağını veya diğer parmaklarını emmeye devam ettiğini de ultrasonda görebilirsiniz. Bu onun doğum sonrasında annesinin memesini emebilmesi için ihtiyaç duyacağı emme kaslarını geliştirmesini sağlar. Emme refleksi ancak bu haftanın sonunda tamamen gelişecektir. Bu sebeple 35 haftadan önce doğan bebekler meme emerken biraz zorlanabilir.
Hamileliğin 35. haftasında doktorunuz ultrasonda bebeğinizin pozisyonuna bakacaktır. Eğer baş aşağı pozisyonuna hala inmediyse inmesi için biraz daha zaman var. Ama belki de doktorunuz karnınızın üzerinden bebeğinizin baş aşağı dönmesini sağlayacak bir döndürme işlemi yapmayı önerebilir. Kendisi yapabilir veya profesyonel bir ebe önerebilir. Bu işlem deneyimli bir uzman tarafından yapılmalıdır. İşlemdeki başarı şansı ise 3'te 2'dir. Unutmayın, bu işlem için mutlaka doktorunuzun onayı gerekecektir. Ayrıca doktorunuz bebeğinizin baş aşağı dönmesi için evde uygulayabileceğiniz bazı egzersiz hareketleri size önerebilir. Eğer önermediyse bunu kendisine sorun. Doğum için birebir destek aldığınız bir ebe veya doğulanız varsa doktorunuzun onayı ile bu konuda size destek verebilir. Karnınızın büyüklüğü size inanılmaz gelmeye başlamış olabilir. Ama unutmayın ki bu patlama noktasına gelmenizin tek bir amacı var. O da sevimli bebeğinizi dünyaya getirecek olmanız. Karnınızın eskisi gibi olmayacağı endişesi de sarmış olabilir size. Neyse ki doğumdan sonra tüm bu olumsuz duygularınız geçecek ve aylar geçtikçe karnınızın nasıl da eski haline gelebildiğini görmek sizi şaşırtacak. Karnınızın eski haline gelmesi ve sıklaşması için sizin de biraz çaba göstermeniz gerekecek. Sizlere bu hususta bazı önerilerim olacak tabii ki. Hamilelikte gerekenden fazla kilo almayın. Her gün badem yağı, kakao yağı veya Hindistan cevizi yağı gibi doğal yağlardan veya bunlardan elde ettiğiniz karışım yağlardan sürerek karın bölgenizi nemlendirin. Doğum sonrasındaki lohusalık egzersizlerini yapın. Bu egzersizleri doğum destekçinize, ebe veya doğuda sorarsanız size yardımcı olacaktır. 35 haftalık hamilelikte karnınız büyüdükçe ağırlık merkeziniz de değişecek. Bu da hareketlerinizi kısıtlayacaktır. En iyisi büyüyen karnınızda yavaş hareket etmenizdir. Tez canlı hareketler yapmanız denge kaybı, düşme, ayak burkulması gibi istenmeyen kazalara da beraberinde getirebilir. Ancak yavaş hareket etmeniz gerekiyor desek de bu dönemde sürekli yatıp uzanmayın. Çünkü hareket etmek doğumunuzu kolaylaştıracaktır. Yine de hareketleriniz dikkatli ve özenli olmalı. 35 hafta gebelikte kasık ağrısı yaşamaya devam edebilirsiniz. Bu durum büyüme sebebiyle rahmin etrafındaki kaslarda gerginlik ve esneme olmasından kaynaklanır. Peki 35. haftalıkta doğum olur mu diye sorusu akıllara gelebilir. Elbette olabilir. 35. haftada erken doğum belirtileri yaşayabilirsiniz. Eğer kasık ağrılarınıza erken doğum belirtilerinden biri veya birkaçı eşlik ediyorsa mutlaka doktorunuza haber verin. Erken doğum belirtileri hakkında bilgi için hemen sol üst köşede çıkan 33 haftalık gebelik videomuza bakabilirsiniz. 35 haftalık ikiz gebelikte bebekler baş aşağı dönmemiş olabilirler ya da biri baş aşağı olabilir, diğeri yan dönebilir. Her ikisi de aşağı dönmüş ise normal doğum için çok avantajlı bir durumdur. Eğer her ikisi de yan duruyorsa doğumun sezaryenle olması daha ideal olabilir. Eğer her şey yolunda ise ve normal doğum yapmak istiyorsanız ikiz doğumlar konusunda uzman bir doktor ve ebe tercih etmelisiniz. Bir başka sorumuz, beden yapınız doğum için uygun mu? Anne adayları doğuma kadar en çok da beden yapılarının doğum için uygun olup olmadığını merak ederler. Sizi şöyle rahatlatalım. Baba çok uzun boylu ve iri. Anne kısa bile olsa genelde bebekler annelerinin ölçüleriyle orantılı doğarlar. Eğer doktorunuz hamilelik sürecinde bebeğinizin baş büyüklüğünden şüphelendiyse sizi doğuma kadar takip edip yönlendirecektir. Bir de hamilelik diyabeti yaşayan bazı kadınların bebekleri 5 kilogramın üzerinde çok iri olabilirler. Bu da bebeğin doğmasını zorlaştırabilir. Doktor yine böyle bir durumda anneyi yönlendirecektir. Ayrıca bebeklerin kemik yapıları doğumun rahat olabilmesi için doğuma kadar esnek yapılıdır. Aynı şekilde hamile olan bir kadının da eklem yerlerindeki dokular yumuşar. Bu da pelvik tabanın doğum sırasında esnemesini kolaylaştırır. Aynı zamanda unutmayın ki bebeğinizin cilt yüzeyi adeta vernix case oz tabakasına bulanmış şekilde doğacak. Bebeklerin başta dahil tüm vücudunun yüzeyinde oluşmuş olan bu yağlı yapı onların anne karnından kolaylıkla kaymalarını sağlar. Yani kısaca doğum başladıktan sonra siz ve bebeğiniz doğum eyleminin rahatlıkla gerçekleşebileceği bir donanımda olacaksınız. Yanınızda size birebir destek verecek olan profesyonel bir doğum destekçisi de olursa doğumunuz rahat geçecektir. Gebelikte 35. haftada uykularınız bölünmeye başladıysa 32 haftalık gebelik videomuzda verdiğimiz önerileri mutlaka bir göz atın diyorum. Değerli anne adayları, şimdi birkaç başlıkla sizlerin karşılaşabileceği problemlerden ve çözüm önerilerinden bahsetmek istiyorum. Mesela kasık ağrısı. Kasıklarında ya da vajinanda hissettiğin ağrı, rahim ağzının açılmaya başladığının işareti olabilir. Ancak bu doğum sancılarının başladığı anlamına gelmez. Açılma doğum sancılarından haftalar önce de başlayabilir. Bu tür bir açılma sırasında
sırasında vajinanda bıçak saplanması gibi bir ağrı ve baskı hissedebilirsin. Hamilelikte 35 haftayı dolduran biri vajinada ağrı olması genelde kaygılanacak bir durum değildir. Ama yine de bu durumu doktoruna bahsetmende fayda olabilir. Bir sonraki başlığımız 35 haftalık gebelikte kasılmalar. Bu dönemde bir takım kasılmalar yaşayabileceğin gibi hiçbir şeyde hissedemeyebilirsin. Hem kramp giriyorsa hem de rahmi kasılmış ve sertleşmiş gibi hissediyorsan kasılmaların ne kadar sık ve düzenli olduğuna dikkat etmen gerekiyor. Doktoruna kasılmaların kaç dakika arayla geldiğini, ne kadar sürdüğünü not ederek bilgi vermelisin. 35 haftalık gebelikte rahimde baskı. Bu aralar bebeğin aşağılara leğen kemiğinin içine doğru indiğini hissedebilirsin. Bu doğum sürecine olan hazırlıklardan kaynaklanıyor. Yanıltıcı bir tabir olmakla birlikte bu duruma hafifleme dendiğini duymuş olabilirsin. Karnın üst kısmı rahatlar ama onun yerine leğen kemiğine, idrar tormana ve kalçalarına olan baskı artar. 35 haftalık gebelikte sık idrara çıkma problemiyle karşı karşıya olabilirsin. Bu aralar bebeğin doğum sürecine hazırlık olarak aşağılara leğen kemiğinin içine doğru inebilir. Eğer leğen kemiğine inerse idrar sorunları yoğunlaşır. Leğen kemiğinin içine doğru hareket ettikçe idrar torban üzerine daha fazla baskı hissedebilirsin. Bu yüzden de daha sık idrara çıkma ihtiyacın olacaktır. Hatta gebeliğin son haftalarında geceleri birkaç kez idrara çıkabilirsin. Günlük su tüketimini akşam saatlerine kadar tamamlayıp yatmadan önce çok su içmemeye çalışmalısın. 35 haftalık gebelikte nefes darlığı yaşayabilirsin. Büyüyen rahmin diyaframını yukarıya doğru ittiği için yeterince hava alamıyormuş gibi hissedebilirsin. Derin nefes alma hissi ve nefes darlığı yaşaman normal. Eğer bu aralar bebeğin rahmin ve leğen kemiğinin alt bölümlerine inerse nefes alman biraz daha kolaylaşacaktır. 35 haftalık gebelikte sarı akıntı problemiyle karşı karşıya gelebilirsin. Hamilelik süresince akıntı şikayeti kadınların çoğunda devam eder. Beyaz, sulu, belki hafif kokulu bir akıntı hormonların vajina duvarına yaptığı etkiden kaynaklanır. Hamilelik boyunca azalır, artar ama devam eder. Fakat vajinal enfeksiyon söz konusuysa akıntı bu gibi durumlarda renk değiştirir. Yeşil ya da sarımsı olabilir. Kıvamlı sulu olmaktan çıkar ve koyu peynir kıvamına gelebilir. Böyle bir ihtimale karşılık doktorunla iletişime geçmende fayda var. 35 haftalık gebelikte karama problemi olabilir. Gebeliğin son dönemlerinde kanama plasenta ile ilgili sorunların işareti olabilir. Bu sorunlardan en çok rastlanan plasenta previa sendromudur. Bu yüzden 35 haftalık gebelikte kan gelmesi bunun belirtisi olabilir. En sık görülen belirti rahimde hiçbir sancı duymadan ağrısız kanama olmasıdır. Plasenta previa da kanama uyarı olmadan başlayabilir. Herhangi bir kanama şikayetinde doktorunu haberdar etmen en sağlıklısı olacaktır. 35 haftalık gebelikte hemoroid problemiyle karşılaşabilirsin. Çok sıkıcı bir derttir ama hamilelik sırasında kadınların çoğu hemoroid sorunu yaşar. Bacaklardaki damarların bu dönemde varis oluşumuna müsait olması gibi rektumdaki damarlar da müsaittir. Büyüyen rahmin baskısı ve pelvise kan akışının artması rektum duvarındaki toplar damarlarının şişip kabarmasına neden olabilir. Kabızlık da hemoroid sorununu ağırlaştırabilir. Hatta doğrudan neden olabilir. Bunun için alınan en iyi önlem kabız olmaktan kaçınmaktır. 35 haftalık gebelikte ellerde uyuşma hissedebilirsin. Bu günlerde el ve ayaklarında karıncalanma, uyuşma oluyorsa sebebi muhtemelen şişen dokuların sinirlere baskı yapmasıdır. Fakat uyuşma ve ağrı baş parmak, işaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağının yarısı ile sınırlı ise karpal tünel sendromuna yakalanmış olabilirsin. Bu hastalık aslında düzenli olarak ellerin aynı hareketi tekrar etmesini gerektiren işleri yapan insanlarda görülse de hamile kadınlar arasında da yaygındır. Sağlıklı beslenmeye devam. Biliyorsun ki protein hamilelik döneminde kritik bir besin maddesi. Yeterli miktarda tüketmelisin. Çeşitlilik iyidir. Brokoli, havuç, lahana, greyfurt, elma gibi sebze ve meyveleri her öğünde tüketmeye çalış. Karbonhidratlar da zengin besin depolarındandır. Yulaf, çavdar, tam buğday gibi besinlere muhakkak öğünlerinde yer vermelisin. Vücudun gelişmekte olan bebeğin için bol miktarda vitamin ve mineral ihtiyacı duymaya devam ediyor. Emzirmek için çok daha fazlasına ihtiyacın olacak. İhtiyacın olan vitamin ve minerallerle bunun günlük dozajlarını doktorundan öğrenmelisin. Bu miktarlar herkesin bünyesine göre değişebilir. Örneğin A vitaminini hamilelik döneminde 800 mikrogram alman gerekirken emzirme döneminde 1300 mikrograma kadar çıkman gerekebilir. 35 haftayı da geride bıraktık.
hamilelikle alakalı diğer videolara sonda çıkan kartlardan gidebilirsin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yaparak geri dönütler sağlamayı unutma. Bu kanalı izlenmeye değer bulup hemen şimdi buradan abone olduğun için teşekkür ederim. Bu arada ikinci kanalımız açıldı. İngilizce bir kanal. İzlemesen dahi abone olursan çok sevinirim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.